arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte İzmir'in kalbi, tarih kokan konağı keşfe çıkıyoruz. Kordon'dan Saat Kulesi'ne, Kemeraltı Çarşısı'ndan tarihi asansöre ve Agora'ya kadar buram buram İzmir ruhunu hissedeceğiniz dolu dolu bir rota sizi bekliyor. Hadi gelin İzmir'in en canlı semtlerinden biri olan konağı birlikte keşfedelim mi? Hadi gelin başlayalım.
İzmir denince ilk akla gelen yerlerden biri hiç şüphesiz Kordon'dur. İzmir Körfezi boyunca uzanan bu sahil şeridi günümüzde yürüyüş yolları, bisiklet parkurları, çim alanları ve kafe restoranlarla doludur. Ancak Kordon sadece bir gezinti yeri değil, Osmanlı ve Levanten mimarisinin izlerini taşıyan tarihi binalarıyla da dikkat çeker. 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başında İzmir'in kozmopolit yaşamının en canlı noktalarından biriydi. Bugün ise gün batımını izlemek, faytonla gezmek veya sadece denizi seyretmek için mükemmel bir duraktır.
Herkese merhaba arkadaşlar. Şöyle ki şu anda İzmir'in kalbindeyiz, konaktayız. Gel yanımdasın, gel yanımda görün, gel. Gel yanımda görün aşkım. Kenardan gidelim, güzel bir yer bulursak oturalım yemek yiyelim. Gel. Türkiye, ver şeyleri bana bir. Mutlu yani. Ne? İzmir Saat Kulesi 1901 yılında Sultan II. Abdülhamit'in tahta çıkışının 25. yılı anısına inşa edilmiştir. O dönemde Osmanlı İmparatorluğu'nda birçok şehirde saat kuleleri yapılmış ancak İzmir'deki kule hem estetik görünümü hem de bulunduğu konum itibariyle öne çıkmayı başarmıştır. Kulenin mimarı Fransız asıllı Levanten bir mimar olan Raymond Charles Peur'dür. 25 metre yüksekliğindeki kule sekizgen bir tabana oturur ve yukarı doğru incelerek yükselir. Yapımında kesme taş ve beyaz mermerler kullanılmıştır. İnce sütunları, zarif kemerleri ve işlemeli detaylarıyla dikkat çeken yapı, Osmanlı mimarisinin Avrupa etkileriyle de nasıl harmanlandığını gözler önüne serer. İzmir'in kalbinde yer alan Kemeraltı Çarşısı, Türkiye'nin ve dünyanın en eski ve en büyük açık hava çarşılarından biridir. Tarihi 17. yüzyıla Osmanlı dönemine kadar uzanır. Ancak bölgedeki ticari hayatın kökeni Antik Simirna Agorası'na yani Roma dönemine kadar dayanmaktadır.
Kemeraltı adı çarşının üzerini örten kemerli tonozlardan gelir. Özellikle 17. yüzyıldan sonra denizle iç içe olan bu liman kenti büyüdükçe çarşıda gelişmiş, hanlar, bedestenler, camiler, havralar ve hamamlarla zenginleşmiştir. 19. yüzyılda İzmir'in çok kültürlü yapısı çarşıya da yansımıştır. Türkler, Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler burada birlikte ticaret yapmış, çarşının sokakları farklı diller, kokular ve renklerin iç içe geçtiği canlı bir mozaik haline gelmiştir. ...1744 yılında Osmanlı döneminde yapılmış olan Kızlar Ağası Hanı, İzmir'in ayakta kalan en büyük han yapılarındandır. Ticaretin kalbinin attığı bir merkez olarak kullanılan han, Osmanlı'nın klasik han mimarisini yansıtır. Alt katta dükkanlar, üst katta ise konaklama odaları bulunurdu. Günümüzde ise el sanatları, takı, antika ve kahve dükkanlarıyla doludur. Tarihle iç içe bir mola vermek isteyenler için ideal bir duraktır.
Hisar Camii 1592 yılında Osmanlı Paşası Yakup Bey tarafından yaptırılmıştır. Klasik Osmanlı mimarisinin Ege'deki önemli örneklerinden biridir. Adını eskiden çevresinde yer alan İzmir'in iç kalesinden yani Hisar'dan alır. Caminin iç süslemeleri, büyük kubbesi ve geniş avlusu ile hem ibadet hem de tarihi keşif için etkileyici bir duraktır. Çevresi ise çarşının en canlı noktalarındandır. Kemeraltı'nın içindeki en özgün ve tarihi sokaklardan biri Havra Sokağı'dır. Adını bu bölgede yer alan çok sayıdaki Yahudi sinagogundan alır. 19. yüzyılda İzmir'de yaşayan Yahudi cemaatinin yaşam merkezi olan bu sokakta hala faaliyet gösteren sinagoglar mevcuttur. Aynı zamanda sokak taze sebzelerin, baharatların ve geleneksel tatların bulunduğu küçük dükkanlarıyla da dikkat çeker. Geçmişin dokusunu hissettiren çok kültürlü İzmir'in bir yansımasıdır. Biz bugün konağa geldik. Hazırsanız bu tarihin içinde birlikte yürüyelim mi? Hadi hep birlikte gezelim. İzmir'in tam merkezinde yer alan Agora, Antik Simirna'nın ticaret, yönetim ve sosyal yaşam merkeziydi. Roma döneminde inşa edilen bu agora, kemerli galerileri, anıtsal sütunları ve su kanallarıyla dikkat çeker. Yapının en dikkat çekici bölümü ise Bodrum katındaki tonozlu arka sokaklar ve dükkan kalıntılarıdır. Antik çağın şehir yaşamını hissettiren bu alan, İzmir'in 2000 yıllık geçmişine açılan bir pencere gibidir. Günümüzde kazılar hala devam etmektedir ve her yeni buluntu şehrin tarihine ışık tutmaktadır.
Hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar tekrardan. Biraz önce geldik. Zaten Kemeraltı Çarşısı'nı tek tek çekiyorduk. Buranın önünden geçerken gördük ki bu kadar çok kalabalık. Bir girelim, bir tadalım dedik. Çok güzeldi. Limonata içtik. Kazandibi, Antep fıstıklı kazandibi bu arada favorim oldu. Bilginiz olsun. Sevinç Afiyet Hanım'la olsun. tanıştık. Sizlere de kısaca bir bilgi vermek istedik. Buraya neden gelmelisiniz? Buyurun Sevinç Hanım. Buraya öncelikle ürünlerimiz tamamen organik ve glutensizdir. Kazandibi çeşitlerim. Hatta özellikle bir de Spanglem. Spangle'yi glutensiz bulmamız biraz zor olabiliyor. Hijyene çok önem veriyoruz. Kendi üretimimiz. İzmir'de 19 şubemiz var. Ve aradığınız her hizmeti burada bulabiliyorsunuz. Yani önemli olan burada dünyanın en güzel tatlısını da yapsanız hizmet sektöründeyiz. Hem lezzetiniz hem de hizmetiniz güzel olması gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Her zaman bekleriz. İzmir'in en ikonik yapılarından biri olan tarihi asansör, 1907 yılında Musevi iş insanı Nesim Levi tarafından yaptırılmıştır. Amaç, Halil Rıfat Paşa semtindeki 58 metrelik uçurumu kolayca aşmaktı. Asansör sayesinde insanlar Karataş sahil yolu ile yukarıdaki mahalleler arasında rahatlıkla gidip gelebiliyordu. Kırmızı tuğlalı yapısı ve nostaljik dokusuyla hem mimari bir miras hem de İzmir manzarasını izlemek için eşsiz bir noktadır. Günümüzde restoran, kafe ve seyir terasıyla hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin uğrak yeridir. Bir rotamızın daha sonuna geldik.
Biz gezerken çok eğlendik. Umarız siz de videoyu izlerken çok eğlenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve yorumlarda duygu ve düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Evet. Hoşçakalın.